Kendimizi ifade edemiyoruz. Bu önemli bir sorun. Neden mi böyle düşünüyorum? Geçtiğimiz dönemde kanalın topluluk kısmında bir anket yaptık. İletişim ve hitabet söz konusu olduğunda size en çok zorlayan ne oluyor diye sordum. Seçenekler arasından kendimi doğru ifade etmek birinci çıktı. Karşımdakini anlayabilmek seçeneği ise sadece %3'lük bir oy aldı. Kendimizi doğru ifade edemediğimiz göz önünde bulundurulduğunda nasıl oluyor da aynı zamanda karşımızdakini anlayabilmek adına da çok az bir sorun yaşıyor görünüyoruz. Burası ilginç. Ama asıl konuşmak istediğim şey kendimizi ifade etmek konusunda neler yapabileceğimiz. Çünkü bu anketin dışında da kanalda bana en çok gelen sorulardan biri kendimi iyi ifade edemiyorum oluyor. Peki durum buysa bu konuda gelişmek için neler yapabiliriz? Bir insanın karşısındaki insana veya insanlara kendisini iyi bir şekilde ifade edememesinin birçok farklı nedeni var. Bunlardan bazıları o an heyecanlanması, strese girmesi veya kaygılanması gibi psikolojik nedenler. Bu tür sorunların gerekli adımlar atıldığında aşılabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında asıl olarak kendimizi ifade edememe sorunumuz düşünce dünyamızın zayıf veya dağınık olmasından kaynaklanıyor. İnsanın düşünce dünyasının gelişimi de tıpkı kasların gelişimine benziyor. Belli bir süre geliştirmek için çaba harcamadığınızda gerilemeye başlıyorsunuz. Mesela düzenli kitap okuyan biriyseniz ve okumayı uzun bir süre bıraktıysanız ilk fark edeceğiniz şeylerden biri kendinizi ifade etme kabiliyetinizin peyderpey zayıfladığını görmek oluyor. Burada bir ipucu mu çıktı? Kendini ifade etmek için kitap mı okumak lazım? Doğru, ama tek yapılması gereken şey bu değil. Benden sıkça duyduğunuz bir söylem var. Düşüncemizin sınırı dilimizin sınırı kadardır. Bu çok önemli bir ifade. Kendini iyi ifade edemeyen insanların çoğunun kelime hazineleri zayıf, kavramlar arasında bağlantı kurma yetileri ise yetersiz. Ama bu çözülebilecek bir sorun. İşte bunu çözebilmek için 5 önemli tavsiye vermek istiyorum. İlk olarak hemen elinize bir kalem kağıt alın ve her gün bildiğiniz 3 kelimeyi kağıda yazın. Ama yazmadan önce mutlaka kelimelerin anlamlarını doğru mu biliyorsunuz diye sözlükten bir kontrol edin. 3 bildiğiniz kelimeye karşılık her gün yeni bir kelime öğrenmeye çalışın. Bu yeni kelimeyi rastgele bir şekilde bir kitaptan da keşfedebilirsiniz. Kitabı açın ve karşılaştığınız ilk bilmediğiniz kelimeyi not alın. Bu hem sahip olduğunuz kelime haznesini belli oranda ortaya çıkartmanızı sağlayacak hem de onların anlamlarını teyit etmenizi sağlayacak. Üstelik her gün de yeni bir kelime öğreneceksiniz. İkinci yapmamız gereken bir şeyler yazmak. Bu yazdıklarınızı birine okutmayacaksınız. Kendiniz için yazacaksınız. O yüzden bu yönde bir kaygı taşımanıza da gerek yok yazarken. Peki ya ne yazacaksınız? İşte o günlerde aklınızı kurcalayan bir konu varsa onun hakkında bir şeyler yazın. Eğer aklınızda bir şeyler yoksa gün içerisinde neler yaptığınızı yazın. Tekrar yazma günü geldiğinde de yine gündelik yaşamınızı yazmaya devam edebilirsiniz. Fakat mutlaka diğerlerinden farklı bir şekilde anlatmaya çalışın. Mesela sabah 7 gibi uyandım yazmıştınız. Bir sonrakinde güneşin doğuşundan kısa bir süre sonra uyandım gibi farklı bir cümle yazın. Sürekli benzer türdeki cümleleri farklı şekillerde yazamayabilirsiniz. Bu yüzden bazen mesela 500 kelimelik bir metin yazdıysanız bunu 250 kelimeye indirmeye çalışın. Amaç kavramlar arasında bağlantı kurabilmek ve yeni düşünce akışları oluşturabilmek. Yazı yazmayı her gün olmasa bile çok sık bir şekilde yapmaya çalışın. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri mutlaka yazdığınız cümleler içinde kullanmaya çalışın. Sadece bu 2 maddeyi yapıyor olmak bile düşünce akışınızı epey derleyip toplayacak. Diyelim ki yazdığınız bir konu üzerine bir arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz. Daha önce bir yazıyla konu hakkındaki düşüncelerinizi ele almıştınız. Arkadaşınızla olan sohbetiniz sırasında elbette yazdığınız cümleleri tıpatıp kuramayacaksınız ama şunu fark edeceksiniz ki kendinizi ifade etme konusunda çok daha iyi bir noktada duruyorsunuz. Kelime hazinenizi geliştirip düşüncelerinizi derleyip toparladığınızda sıradaki adım anlatımda kullanabileceğiniz yollar keşfetmek olacak. Bunun en basit ve en etkilisi hikayeleştirmek. Bir şeyleri ilgi çekici şekilde anlatabilen insanlara bakın. Mutlaka izledikleri bir hikayeleştirme yolu vardır. Hikayeler anlatmak ve dinlemek bizim için çok eskilere dayanan bir alışkanlık. Bu konuda epey işinize yarayacak ve videonun da sponsoru olan Timaş Yayınları'ndan bir kitap önermek istiyorum size. Hikaye Anlatıcılığı Bilimi. Bu kitap alanı için oldukça başarılı bir kitap. Sadece kendinizi ifade etmek konusunda değil, okuduğunuz bir kitabı veya izlediğiniz bir filmi eleştirebilmek, yani kendi düşüncelerinizi oluşturabilmek konusunda da epey işinize yarayabilecek bir kitap. Kitabın alt başlığı aslında tam olarak ne işimize yarayacağını ve bize ne verebileceğini anlatıyor. Hikayeler bilincimizi nasıl şekillendirir ve onları daha iyi nasıl anlatabiliriz?
İşte bu konuda tam olarak ihtiyacımız olan şey. Kendinizi ifade etmek, tek başına kullandığınız dille şekillenebilecek bir konu değil. Beden diliniz ve jestleriniz gibi unsurlar da iletişimde oldukça önemli. Bu konularda temel düzeyde kendinizi geliştirmek size çok büyük bir kazanım sağlayacaktır. Eğer yüzde olmadığınız bir mecrada iletişim kuracaksanız mutlaka ama mutlaka anlatım bozukluğu yapmamaya özen gösterin. Bilhassa noktalama işaretlerine uymak sizin kendinizi anlatmak konusunda çok daha iyi bir noktada durmanızı sağlayacaktır. Çünkü aslında muhteşem bir fikriniz olsa dahi onu doğru bir şekilde sunamıyorsanız, yani doğru bir dil kullanımıyla aktaramıyorsanız kesinlikle o muhteşem fikir heba olacaktır. Kendini iyi şekilde ifade etmek istiyorsan ilham almak çok önemli. İyi konuşmalar yaptığını düşündüğün insanların konuşmalarını analiz et ve bu konuda daha iyi gitmek için kitaplar keşfetmeye bak. Edebiyat bu konuda her zaman harika bir iş çıkartır. Birçok başarılı eserden beslenmeden düşünce akışını ve dilini zenginleştiremezsin. Beslenmek çok önemli. Bu konuda sana yine Timaş Yayınları'ndan birkaç kitap önermek istiyorum. Yazarın Yol Haritası kitabı ve Yazar Odası serisi. Bu üç kitapta önemli yazarların söyleşilerinden oluşuyor. Bu yazarlar arasında kanalda daha önce hayranlıkla bahsettiğimiz isimler de var. Borges, Faulkner veya Hemingway gibi. Hem yazarları daha iyi tanıyabilmek hem de onların anlatım sanatına karşı olan bakış açısından önemli ilhamlar alabilmek için çok güzel kitaplar, işinize yarayacaktır, öneriyorum. 5 tavsiyenin kısa özeti şöyle. Halihazırda bildiğin kelimeleri gözden geçir, yeni kelimeler öğren. Bunları düzenli yazı yazarak kullan, bu sayede düşünce akışına dahil olsunlar. Anlatmanın en güçlü araçlarından biri olan hikayeleştirmeyi öğren. İmkanın varsa elbette diğer tarzları, diğer türleri de öğrenebilirsin. Beden dili ve jestler gibi önemli ifade unsurlarına temel düzeyde hakim ol ve düşünce dünyanı iyi eserler, iyi yazarlarla besle. Aslında bu anlattıklarımı düzenli bir şekilde yapmaya başladığında gelişimi çok net bir şekilde fark edebileceksin. Ama unutma, çabucak büyük bir ilerleme sağlanamaz. Sabırlı ve disiplinli olursan kendini çok daha iyi bir şekilde ifade edebilirsin. Şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.